Merhaba, bugün sulu boya ile kanatlı bir kedi çizeceğiz. Ama bu sadece bir resim değil, bir hatıra, bir hikaye ve bolca teknik içeren bir sanat yolculuğu. Bu gördüğünüz kedi Tosun, kendisi çok sevilen, artık aramızda olmayan bir dost. Bu yüzden ona kanatlar ekleyerek onu sanatta ölümsüzleştirmek istedim. Ama işin içinde sadece duygusallık yok, bolca sulu boya tekniği ve yaratıcı çözümler de var. Ve evet, videoya başlamadan önce bitmiş halini gösteriyorum ki nereye varacağımızı en baştan görün. Sonra süreç içinde neler yaşadığımı daha iyi anlayacaksınız. Hazırsanız fırçaları suya daldırıp başlayalım. Öncelikle bir zorlukla karşılaştım. Tosun'un fotoğrafı o kadar koyuydu ki detayları görmek neredeyse imkansızdı. Sanki bir kara delik. Ama yılmadım. Fotoğrafın ışığını ve kontrastını ayarlayarak hatlarını biraz daha belirgin hale getirdim. Eğer siz de koyu renk bir hayvan çizmeye çalışıyorsanız önce referans fotoğrafınızla biraz oynamak iyi bir fikir olabilir. Yoksa benim gibi boş bir kağıda bakıp buraya bıyık mı yapmalıydım yoksa burası gölge miydi diye düşünüp durabilirsiniz. Önce kullandığım malzemeleri tanıtayım. Gold Press sulu boya defteri %100 pamuk ve 300 gramlık kağıdıyla suyu harika tutuyor. İnce ve kalın uçlu fırçalar, ince detaylar için narin dokunuşlar, geniş alanlar için yumuşak geçişler, her biri ayrı bir görevde. Beyaz jel kalem son dokunuşlarda ışığı yakalamak için elimin altında. 24'lü sulu boya paleti, renklerin şov yapacağı bir palet. 2 su dolu kavanoz, birinde fırçamı yıkıyorum, diğerinde temiz suyu saklıyorum. Maskeleme sıvısı, ışık efekti, bıyıklar ve çiçekler için kurtarıcı. Hamur silgi, kurşun kalemin fazlasını nazikçe silmek için. Şimdi sıra çizdiğimiz resmi boyamaya hazırlamakta. Ama önce şu kurşun kalemin fazlalıklarını biraz hafifletelim. Bunun için elimde bir sihirli silgi var. Tamam, kabul ediyorum, sihirli değil ama gerçekten harika bir şey. Hamur silgi. Sert silgiler gibi kağıdı yıpratmaz, iz bırakmaz ve sadece kurşun kalem izlerini nazikçe alır. Neden mi bu önemli? Çünkü koyu çizgiler sulu boyanın içinden belli olabilir ve çalışmanın o yumuşak, akıcı havasını bozabilir. İşte bu yüzden hamur silgiyi hafifçe bastırıp çekerek fazla kurşun izlerini alıyorum. Ama dikkat, çizimi tamamen yok etmiyoruz. Resmin temel hatlarını koruyarak onu boyaya hazırlıyoruz. Şimdi bu adımı tamamladık. Sırada maskeleme sıvısı var. Maskeleme sıvısı kullanmadan önce önemli bir adım var. Maskeleme sıvısı harika bir kurtarıcı ama aynı zamanda fırçalar için biraz tehlikeli. Eğer önlem almazsak fırçanın kıllarını sertleştirip mahvedebilir. İşte bu yüzden önce fırçamı sabunlu suya batırıyorum. Sabun fırçanın kıllarına ince bir koruma katmanı oluşturuyor. Böylece maskeleme sıvısı kuruyup fırçaya yapışmıyor. Küçük ama hayat kurtaran bir detay. Şimdi maskeleme sıvısını çalkalıyorum. Çünkü içinde küçük partiküller var ve eşit bir kıvamda olması gerekiyor. Eğer karıştırmazsak bazen çok akışkan, bazen de fazla yoğun olabilir. Homojen bir kıvam için nazikçe çalkalıyoruz ama unutmayın, fazla sert çalkalamayın yoksa içinde baloncuklar oluşabilir. Ve şimdi fırçayı maskeleme sıvısına batırıp işe koyuluyorum. Önce kedinin bıyıklarını kapatıyorum. Çünkü onları beyaz bırakmak istiyorum ve boyarken üzerlerine istemeden renk bulaşmasını önlemem lazım. Sonra gökyüzündeki ışık baloncuklarını da maskeleme sıvısı ile kapatıyorum ki onları daha sonra temiz ve parlak bir şekilde ortaya çıkarabileyim. Ve son olarak kedinin başındaki ışık halesini maskeleme sıvısı ile kapatıyorum. Çünkü burası parlak kalmalı. Şimdi kritik an, fırçamı hemen sabunlu suya batırıp temizliyorum ve işte sonuç. Fırçam tertemiz, hiçbir zarar görmedi. Eğer bu adımı atlamış olsaydım fırçamı çöpe atmak zorunda kalabilirdim. O yüzden maskeleme sıvısı kullanırken bu yöntemi mutlaka deneyin. Ve işte başlıyoruz. Kağıdı ıslatıyorum ve boyaları hazırlıyorum. Kağıt suyu emerken
palet üzerinde renkleri karıştırıp denemeler yapıyorum. Unutmayın, kağıt nemliyken renkler çok daha yumuşak ve büyüleyici şekilde kaynaşıyor. Gökyüzünü ıslak üzerine ıslak tekniğiyle renklendiriyorum. Açık tonlarla başlıyorum. Sonra daha canlı renkleri bırakıyorum ki renkler sihirli gibi karışsın. Boya biraz fazla mı dağıldı? Hemen kuru bir peçeteyle fazla boyayı alıyoruz. Islak üzerine ıslak tekniğiyle bulutları ve gökyüzünü şekillendirmeye devam ediyorum. Ama burada önemli bir nokta var. Kedinin solundaki boşlukları önce temiz suyla nazikçe nemlendiriyorum. Neden mi? Daha yumuşak ve doğal renk geçişleri için. Sonra bu alanlara hafif soft tonlarla boya ekleyerek tamamlıyorum. Böylece gökyüzü hem derinlik kazanıyor hem de kompozisyon daha dengeli hale geliyor. İşte sulu boyanın büyüsü tam da burada. Işık halesini biraz daha öne çıkarma zamanı. Etrafına daha canlı tonlar ekleyerek parlamasını ve belirginleşmesini sağlıyorum. Böylece daha sonra ışık etkisi daha güçlü ve etkileyici görünecek. Işık baloncuklarının etrafındaki fazla boyayı temiz suya batırıp fazla suyunu aldığım fırçayla hafifçe siliyorum. Boya kurumadan yapmak en iyisi. Çünkü fazla boya daha kolay kalkıyor. Ama merak etmeyin, bazen boya kuruduktan sonra bile bu yöntemi kullanarak fazlalıkları kaldırabilirsiniz. Dengeyi sağlıyorum. Kedinin sağ tarafındaki boşlukları sol tarafta kullandığım teknik ve renklerle boyuyorum. Önce kağıdı nemlendiriyorum. Sonra renkleri ekleyerek yumuşak geçişler oluşturuyorum. Işık baloncuklarının etrafındaki fazla boyayı da temiz suyla nazikçe kaldırıyorum. Şimdi sıra kedimizin melek kanatlarında. İlk katmanda kuru kağıt üzerine ıslak tekniğiyle çalışıyorum. Bu aşamada açık tonlarla kanat detaylarını belirginleştiriyorum. Böylece hem kanatların formunu netleştiriyorum hem de onlara o hafif zarif görünümü kazandırıyorum. Melek dedik, sonuçta tüy gibi olmalı. İkinci katmanda biraz daha koyu tonlara geçiyorum. Bu katmanda gölgeleri ekleyerek derinlik oluşturuyorum. Aynı şekilde sağdaki kanadı da yine kuru üzerine ıslak uygulayarak renklendiriyorum. Katman katman çalışmak burada çok işe yarıyor. Bu yöntemle hem kanatların detaylarını kaybetmiyorum hem de renk geçişlerini daha kontrollü ve yumuşak bir şekilde yapabiliyorum. Her yeni katmanda biraz daha koyu tonlar ekleyerek ilerliyorum. Bu da renkleri adım adım oturtmamı sağlıyor. Yani bir nevi ağır ama emin adımlarla ilerleyen bir boya tekniği diyebiliriz. Şimdi sıra geldi gökyüzündeki o yumuşacık bulutları boyamaya. Ama önce sağ köşedeki çiçekleri maskeleme sıvısıyla kapatıyorum. Böylece bulutları boyarken çiçekleri yanlışlıkla pembe ve mora boyamıyoruz. Onlar güvende. Ardından temiz suyla gökyüzünü nemlendiriyorum. Ama dikkat, bu sefer her yeri ıslatmıyorum. Beyaz kalmasını istediğim yerleri kuru bırakıyorum ki boyamız oralara yayılmasın. Bu kontrol tamamen bende. Açık tonlarla başlıyorum ve boya kurumadan, yani henüz işler sıcakken ya da ıslakken diyelim, hızlıca ıslak üzerine ıslak tekniğiyle koyu tonlara geçiyorum. Bu sayede bulutların o büyüleyici pamuksu geçişlerini yakalıyorum. Alt kısımlardaki bulut kümelerini de aynı yöntemle boyuyorum. Kağıt nemli, renkler suyla dans ediyor. Ve evet, bu kısım tam anlamıyla bir terapi gibi. Bulutların beyaza geçişleri bana biraz sert geldi. O yüzden bu durumu düzeltmeye karar verdim. İmdadıma beyaz sulu boya yetişti. Beyaz sulu boya ile hem beyaz hem de renkli kısımları kaynaştırarak geçişleri yumuşatmayı deniyorum. Özellikle beyaz boyayı bulutların üzerinde daha yoğun, fakat renk geçişlerinin olmasını istediğim yerlerde daha az kullanarak daha yumuşak bir etki elde ediyorum. Bu kısım beni biraz uğraştırdı ama sonuç bence kurtarıldı. Sizce nasıl oldu? Şimdi benim için en zorlayıcı kısma geldik. Kediyi renklendirmek. Önce kedinin bulunduğu alanı bol suyla nazikçe nemlendiriyorum. Çünkü doğru an
kağıdın suyu tamamen emdiği ve artık parlamadığı an. İşte burada küçük bir püf noktamız var. Kağıdı yan tutarak parlayıp parlamadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer hala parlıyorsa biraz daha bekleyin. En uygun zamanı yakaladığınızda renklerin dansına başlayacağız. Şimdi kediyi boyamaya başlıyorum. Önce en açık tonlarla başlıyorum. Katman katman ilerleyip renkleri kontrollü şekilde koyulaştırıyorum. İlk katmanda bazı ışıklı alanlarda pembe, mavi ve mor tonlarda yansımalar ekliyorum. Bu sayede resme hafif bir sanatsal etki katıyorum. İkinci katmanda daha koyu tonlara geçiyorum. Detaylara çok fazla girmiyorum çünkü Tosun zaten kısa tüylü ve fotoğrafında da kıl detayları pek görünmüyordu. Bu nedenle tek tek kıl detaylarını işlememek resmin daha gerçekçi görünmesini sağlıyor. Yine bu katmanda pembe, mavi ve mor yansımaları güçlendiriyorum ki ışık oyunları belirginleşsin ve sanatsal etkiden de vazgeçmeyelim. Üçüncü katmanda ise Tosun'un siyah bir kedi olduğu gerçeğini vurgulamak için koyu siyahları daha da belirginleştiriyorum ve en zorlayıcı kısmı bitiriyorum. Sizce nasıl oldu? Şimdi sıra son dokunuşlarda. Bu aşamada kedinin gözlerini, bıyıklarını ve tasmasını gizleyen maskeleme sıvısını temizliyorum. Ve işte sihirli an. Bembeyaz bıyıklar ortaya çıkıyor. Ama sadece bembeyaz bırakmak olmaz tabii. Bıyıkların arasında boyayarak daha düzgün ve doğal bir görünüm elde ediyorum. Sırada gözler var. Göz detaylarını hafifçe kurşun kalemle çizip açık tonlardan başlayarak koyu tonlara doğru katman katman boyuyorum. Işık yansımaları, bakış derinliği, her şey yerli yerinde. Sonra Tosun'un tasmasında boyuyorum. Artık tarzı da tamam. Bu arada minik bir detayı atlamışım. Kuyruğu, ama merak etmeyin, bu tatlı hatıra resmi her şeyi affeder. Kuyruğu da en açık tondan başlayarak her katmanda koyu tonları ve detayları ekleyerek boyuyorum. Ve işte tamamlandı. Şimdi geriye yaslanıp şöyle bir bakma zamanı. Sizce Tosun'a yakıştı mı? Şimdi gökyüzündeki maskeleme sıvısını temizliyoruz ve o minik ışık baloncuklarını sevimli bir parıltıyla tamamlıyorum. Açık tonlardan başlayarak katman katman daha koyu renklere geçiyor ve her bir baloncuğa ışıltılı bir derinlik kazandırıyorum. Ardından Tosun'un başının hemen üstündeki ışık halesini ortaya çıkarma zamanı. Maskeleme sıvısını nazikçe kaldırıyorum ve halinin etrafını biraz daha belirginleştirip yumuşatıyorum. Hafif sarı yeşil bir ışıltıyla başlıyorum. Sonra üstünden beyaz boya ile geçerek ışık yansıması etkisini artırıyorum. Sonuç göz alıcı bir hale ve büyüleyici ışık baloncukları. Tam bir rüya sahnesi gibi. Sıra geldi çiçeklere. Şimdi sağ alttaki o sevimli çiçekleri sahneye alıyoruz. Maskeleme sıvısını dikkatlice kaldırıyorum ve nihayet onları özgürce renklendirme zamanı geliyor. Bu kısımda kuru kağıt üzerinde katman katman ilerleyerek çalışıyorum. Böylece renk geçişlerini daha kontrollü yapabiliyor ve o zarif detayları özenle ortaya çıkarabiliyorum. Her bir fırça darbesiyle çiçekler adeta canlanıyor. Sizce de resme tatlı ve neşeli bir hava katmadılar mı? Şimdi bu zarif kanatlara biraz sihir katma zamanı. Elime beyaz boyaya batırılmış sulu boya fırçasını alıyorum ve önce üst kısımları nazikçe aydınlatıyorum. Ardından tüyleri tek tek ışıkla buluşturuyorum. Mavi ve mor gölgeler eşliğinde daha parlak, daha büyülü bir görünüm kazandırmak istiyorum. Tıpkı bir melek kanadındaki gibi. Sağdaki kanada da aynı özenle dokunuyorum. Her bir beyaz fırça darbesiyle ışık kanatların içinde dans ediyor adeta. Ne dersiniz? Sizce de artık gerçek bir melek gibi görünmüyor mu? Işık halesine ve ışık baloncuklarına beyaz sulu boya ile son dokunuşlar ekliyorum. Küçük dokunuşlar ama etkisi büyük. Resim neredeyse tamam. Beyaz jel kalem elimde. Kedinin bıyıklarını biraz daha parlatıyorum ve rütüşlüyorum. Göze minicik bir ışıltı, tasmaya tatlı bir dokunuş,
Kanatlara melek ışıltısı. Hem kalbim hem fırçam hafifledi. Tosuna bir selam, resme kocaman bir tebessüm. Ve en tatmin edici anlardan biri. Maskeleme bantlarını dikkatlice söküyorum. İşte tertemiz kenarlar. Ama sürprizim bitmedi. Gökyüzüne biraz yıldız tozu serpeceğim. Beyaz akrilik boya ve diş fırçası elimde. Evet, videonun başında söylemeyi unuttum ama şimdi tüm görkemiyle sahnede. Boyanın sıçramasını istemediğim yerleri kağıt havluyla korumaya alıyorum ve minik ama kararlı fırça darbeleriyle ışıltıları gökyüzüne bırakıyorum. Azıcık sol tarafa, biraz da kanatlara. Yıldızlar tek tek doğuyor. Fırçayla birkaç büyük ışıltı ve beyaz jel kalemle de parlayan yıldızlar ekleyince resme sihirli bir dokunuş daha geliyor. Bence bu kısımda gökyüzü gerçekten konuşmaya başladı. Ve işte resmimiz tamamlandı. Bu yolculukta birlikte pek çok sulu boya tekniğini denedik. Islak üzerine ıslak, kuru kağıt, maskeleme, katmanlama, hatta yıldız tozları bile serptik. Pek çok püf noktası ve tüyo verdik. Umarım bu video sizin için hem öğretici hem de keyifli olmuştur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz daha fazla sulu boya çalışması ve teknik videosu için kanalımdaki sulu boya ile çalışmalar başlıklı oynatma listesine göz atmayı unutmayın. Sağ üst köşedeki linke tıklayarak hemen ulaşabilirsiniz. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve yanındaki zili açmayı unutmayın. Sizlerin motivasyonu daha fazla içerik üretmem için en büyük ilham kaynağım. Bir sonraki sulu boya videosunda ne tür bir çalışma görmek istersiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Önerilerinizle videolarımı daha da geliştirelim. Ayrıca bu video hakkında neler düşündüğünüzü ve hangi teknikleri en çok sevdiğinizde yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Sanat yolculuğumuzda birlikte daha nice renkli keşiflere görüşmek üzere.